kanalizasyon mazgallarının altında değil, geçmişin tozlu sayfalarından, hatta bir sapan sandığımız o küçük tahta parçasından gelir. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Welcome to Derry dizisinin taşlarını yerinden oynatan 3. bölümü konuşacağız. Ama bu sıradan bir bölüm incelemesi olmayacak. Çünkü en çok sorulan soruları ve teorileri bu videoda konuşacağız. Bugün özellikle de herkesin konuştuğu ve kafa karışıklığı yaratan soruların cevaplarını vereceğiz. Birincisi, o adamın elindeki şey ne? Yani o bir sapan ama Pennywise'i öldürebilecek tek silah olan bu silahın gücü nedir? General Chau'un geçmişteki o gizemli Sokovia kabilesi aslında neyi saklıyor? Ve en korkunçu, Pennywise o palyaço makyajının altında aslında insan derisine mi sahip? Bu bölümde Stephen King evreninin en derin lore'una, yani geçmişe iniyoruz. Çayınızı ve kahvenizi alın, ışıkları açın. Çünkü başlıyoruz. Özellikle dizinin kurgusunu çözmekte fayda var. Bu bölümle birlikte artık emin olduk ki dizi 3 ana zaman diliminde geçiyor. Birincisi 1962, ikincisi 1935 ve şu an izlediğimiz ise 1908 yılını anlatmakta. Neden 1908? Çünkü bu tarih General Francis'in çocukluğu ve Pennywise'la ilk tanıştığı, yani ilk temas kurduğu zamanı anlatmakta. Bölümün başında gördüğümüz o flashback sahneleri hayati önem taşıyor. General Chau'un çocukken sadece Pennywise ile değil, yerli bir kabile olan Sokovia kabilesinden bir kızla tanıştığını da görmekteyiz. Bu arada ismini yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Tıpkı film serisindeki Kaybedenler Kulübü gibi bu karakterler de çocukluklarında yaşadıkları travmayı unutmuşlar ama yıllar sonra bir araya geldiklerinde o karanlık anılar tetikleniyor. Burada General Chau'un asıl niyetini de öğrenmekteyiz. O Pennywise'ı yok etmek istemiyor. Onu Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere karşı kullanabileceği bir biyolojik silah olarak görüyor. Bu adamın hırsı derideki ölümlerin üzerinin örtülmesinin asıl sebebidir. Yani bu zamana kadar yaşanmış olan bütün o ölümlerin, bütün o kayıpların, bütün o acıların tek sebebi bu adamın ta kendisi. Hırslarına yenik düşmesi. Şimdi gelelim bu kabile meselesine. Kim bu Sokovyalar? Dizideki ipuçlarına ve kaynaklarımıza göre bu kabile Pennywise'ın dünyaya bir meteor olarak düştüğü o ilk anı bilen kadim yerliler. Onlar onun ne olduğunu biliyorlar. Burada çok karanlık bir koalisyon, yani sessiz bir anlaşma var. Dikkat ettiyseniz kabilenin üyeleri ve General Chau kasabada bir canavar olduğunu bildikleri halde cinayetleri masum bir adamın, yani Hank'in üzerine yıkmaktalar. Neden? Çünkü Sokovyalar Pennywise'ın kurallarını biliyor. O sadece Derry sınırları içinde, yani ormanda kalıyor. 27 yılda bir uyanıp beslenmesi gerekiyor. Eğer ona bulaşmazsanız da belki de sizi rahat bırakır mantığı. Yani kısacası bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali. Kabile Pennywise'ın ormanın dışına çıkamayacağının farkında. Bu yüzden kendi bölgemizde kalalım, o beslensin uyusun mantığıyla hareket ediyorlar. Bu pasiflik aslında Pennywise'ın yüzyıllardır nasıl hayatta kaldığını açıklamakta. İnsanların korkusu ve bencilliği sayesinde bu zamana kadar yaşamış nalet bir varlıktır. Gelelim bölümün en çok tartışılan konusuna. Bu sapanın nasıl Pennywise'a zarar verebilir mantığını kavramamış durumda. Şimdi olayı size şöyle özetleyelim. Stephen King kitabını okuyanlar şu an büyük ihtimalle heyecanlanmıştır bile. Romanda ve 1990 yapımı mini dizide Pennywise'ı fiziksel olarak yaralayabilen yegane şeylerden biri içine gümüş misket yüklenmiş bir sapandır. Aslında mesele gümüş değildir. Tamamıyla inançtır. Yani aslında o çocukların sapanın içine herhangi bir çiçek koyup atsalar yine zarar verirdi. Çünkü Pennywise inançlarla insanları manipüle ederken aslında kendisi de bunlardan etkilenmekte. Yani onun aslında gücü onun bir nevi zayıflığıdır. Bu İncil'deki özellikle Davut ve Golyat hikayesine bir göndermedir. Dev bir canavarı küçük bir çocuğun inancı ve basit bir sapan devirebilir. 1908'de General Chau'a verilen bu sapan Pennywise'ın korktuğu bir nesne. Hatta günümüzde, özellikle de 1962'de Dick Halloran'ın astral seyahat yaparken bu sapana bir pusula gibi kullanmıştır. Sapan Pennywise'ın inini işaret etti çünkü Pennywise'ın enerjisi o nesneden nefret ediyor. Yani o tahta parçası sıradan bir oyuncak değil arkadaşlar. Onu öldürebilecek silahın ta kendisi. Şimdi sıkı durun, bölümün en rahatsız edici kısmına geçiyoruz. Pennywise'ın formuna. Şimdi dizide 1908 yılındaki o panayır, yani karnaval sahnesini hatırlayın. Orada bir karavanın yanında bir kadın vardı.
ve gözleri acayip şekilde siyahtı. Teorimiz şu: Pennywise'ın o meşhur palyaço görüntüsü aslında doğaüstü bir dönüşünden ziyade bir makyaj ve kostüm performansı olabilir. Şimdi ne demek bu? Bunun kanıtı şöyle: 2019 yapımı IT bölüm 2'ye baktığımızda Bill Skarsgård'ın makyaj yaparken insan formundan palyaçoya dönüştüğü o rahatsız edici sahneyi hatırlayın. Dizi bunu aslında atıfta yapmakta. Kanıt 2 ise 1908'deki karnavalda Pennywise'ın insanları ve çocukları avlamak için orada böyle ucube şovlarına taklit etmesidir. İnsan kılığına giriyor ve yüzünü boyuyor. Yani Pennywise çocuklara daha çekici ve komik görünmek için o dönemde gördüğü bir palyaço formunu benimsemiş durumda ve taklit etmekte. Fotoğrafta palyaço olarak çıkmasının sebebi de aslında budur. Artık bu formu o kadar benimsemiş ki gerçekliği bu maske olmuş. O makyajın altında yüzyıllardır yaşayan kozmik bir canavar bir insan derisinin içine saklanmış durumda. Bu düşünce onu sadece bir canavar olmaktan çıkartıp çok daha sapkın bir varlık haline getirmekte. Şimdi videoyu kapatmadan önce dizinin gizli kahramanı Dick Halloran'a değinmemiz gerek. Bu bölümde Dick'in ışını yeteneğinin sınırlarını gördük. Adam resmen ruhunu bedeninden ayırıp kasabanın üzerinde uçtu ve Pennywise'ın inini buldu. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Pennywise sadece fiziksel bir canavar değil, o çok boyutlu bir varlık. Dick'in inine girdiğinde Pennywise onu hissetti. "Sen kimsin?" diye sordu. Pennywise bile aslında şaşırmıştı. Çünkü ilk defa kendi zihinsel frekansına yakın ve girebilen bir yemek ile karşılaşmıştı. Dick'in ruhu Pennywise için çok lezzetli. Bu durum Dick'in gelecekte neden bu kadar temkinli ve korku dolu bir adama dönüştüğünü anlatmakta. Çünkü o cehennemin kapısını araladı ve o kapıdan ona baktı. Özetle arkadaşlar, 3. bölüm sadece korku değil, muazzam bir bilgi bombardımanıydı. Sapan detayı, kabilenin sessizliği ve Pennywise'ın insan ve palyaço evrimi hepsi harikaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce General Chow'un elindeki o sapan sezon finalinde Pennywise'ı durdurabilecek mi? Yoksa General hırsına yenik düşüp Pennywise'a yem mi olacak? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Özellikle videoyu beğendiyseniz beğen butonunu kırmayı, kanalıma abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Geride kalın ama kanalizasyondan uzak durun.